Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den hepinize merhabalar dostlar. Merhaba. Ekip tamam, Buket, Aras, herkes burada. Hep beraber sizlerle Macaristan'ı, Budapeşte'yi gezeceğiz dostlar. 3 gün boyunca keyifli bir Budapeşte bizleri bekliyor. Otelimiz çok yakın. Binlerce Çıktık tramvay geldik var. hemen. Otelle başlayalım söze. Bakın şu Aziz Stefan Bazilikası en merkezi yeri. Bizim otelde tam olarak şurası. Aşağıya linkini bırakacağım, bakabilirsiniz. Yepyeni bir otel, çok hoşumuza gitti. Aslında biz dün gece geldik, videoya bugün başlıyoruz. Bugün tabyaları, balıkçı tabyasını gezeceğiz. Evet, Buda Kalesi. Buda Kalesi'ni gezeceğiz. Tramvaya bineceğiz. Gece ışıklarda parlamento binasını göreceğiz. Bir şey diyeyim mi? De bakalım. Ben de bir şey diyecektim. Tramvay tam buna benziyor. Evet, böyle bir tramvayla gezeceğiz. Dolu dolu bir Budapeşte gezisi bizi bekliyor. Viyana'dan geldik. O videoyu da izlemediyseniz izleyin. Sonra çay kahveyi tazeleyin. Çünkü Budapeşte'yi geziyoruz. Bir de bir boy farklı geziyoruz. Bir- Eski videoda şu arkada. Hadi. Evet dostlar, Aziz Stefan Katedrali. Aslında Stefan bir din adamı değil. Macaristan'ın kurucusu olarak anılan bir figür. 1000 yılında pagan Macarları Hristiyan yapıyor ve sonra da Avrupa'ya katıyor. Yani Macaristan'ın aslında kurucu figürü Stefan. Kahramanlar anıtında Gabriel, yani Cebrail'in elinde de onun tacını göreceğiz. Aziz ünvanını öldükten sonra alıyor. Aziz Stefan'ı bilin istedim. Budapeşte'yi geziyorsak bilmemiz gereken ilk kişi. Buyurun. Evet dostlar, şimdi geldik balıkçı tabyasına. Budapeşte'de en çok ziyaret edilen noktalardan bir tanesi. Tuna Nehri'nin kenarında, Buda Kalesi'nin içerisinde yukarıdan mükemmel bir yapı. Bu yapı 19. yüzyılda inşa ediliyor. Macaristan'ın kuruluşunun 1000. yıl kutlamaları için inşa ediliyor. Zaten bugün ve yarın gezerken birçok yerde bu kutlamalarla ilgili yapıldığını göreceksiniz birçok şeyin. Macarlar 890'larda 9. yüzyılda Karpat Havzası'na geliyorlar ve kendi imparatorluklarının kuruluşunu o tarihi ilan ediyorlar. O yüzden 1890'larda da 19. yüzyılda da 1000. yıl kutlamaları oluyor. Bu balıkçı tabyası da Orta Çağ'da burada balıkçı loncası varmış. Onun ismine vermişler buraya. Böyle bir yapı yapmışlar. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Hatta burada Matyas Kilisesi var, ona da bakarız olmadı. 7 kulesi var. 7 tane Karpat Havzası'na gelen derebeyini temsil ediyor. Çok keyifli, kalabalık. Fotoğraf için çok güzel yerler veriyor. Fakat Aras'ın burayla ilgili bir gözlemi var. Aras'cığım, ne demiştin sen burayla ilgili? 10 tane kale var burada. 10 tane kule var. Helva getirdim. Bir de size helva, izleyenlere helva geldi. Eskişehir mi? O ne helvası yavrum? E, Yavrum. Un helvası. Macar hükümeti 10 kule var, bizi kandırma. Hadi gelin Buda Kalesi'ni gezelim. Balıkçı tabyasına bakalım. Dolaşalım. Hadi. Evet Buket'ciğim, bizde paylaşmak istediğim bir bilgi var. Evet, balıkçı tabyasında donup üşüyünce Starbucks'tan bir Şurada Starbucks kahve var. aldık ve kahve molası verdik. İçerisi sıcaktı. Yaklaşık 4,5 euro falan. 1690 huf. Tam Macar bilgi. forinti. Macar. Huf mu? Huf, Forint mi? forint. Huf ya. Şöyle ilginç bir hesap var, onu söyleyeyim. 1000 Macar forinti 130 TL. Ben zaten hesaplayamıyorum. Şeye sordum. Starbucks'a sordum. Bir de telefonda yazın çıkıyor. Balıkçı tabyasının hemen arkasında Matyas Kilisesi var. Burası Macar İmparatorluğu tarihine uzunca süre ev sahipliği yapmış, şahitlik etmiş bir kilise. Çünkü bir Macar imparatorunun resmi olarak o ünvanı kazanması için burada, bu kilisede taç giymesi gerekiyor. Hatta Joseph Fransız'la eşi Sisi, Viyana videosunda tanışmıştık kendileriyle. Onlar da burada taç giyiyorlar. Gotik mimariyle yapılmış, çatısı mükemmel mozaiklerle rengarenk kaplı. Ayrıca Osmanlı burayı ele geçirdiğinde de cami olarak kullanılıyor. Hemen bu kilisenin önünde tabya var. Burada da bir sütun var, bakın, veba sütunu.
Bu sütunda 19. yüzyıl yanılmıyorsam ya da 18. yüzyıl çok büyük bir veba salgını oluyor. Gene Viyana videomda anlatmıştım. O zamanlar veba salgınları Tanrı'nın bir sınavı olarak kabul ediliyor. O salgın bittiğinde de bir şükran anıtı yapılıyor. O günleri anımsamak, o zor sınavı geçtiklerini hatırlamaları için. Bu arada sevgili dostlar, videoyu izliyorsunuz. Çaylar, kahveler tazelendi biliyorum ama kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz bu seyahatlerde. Sizin aboneliğiniz benim en büyük enerji kaynağım. O yüzden bir abone olmanız, bir güzel yorumunuz, bir beğeniniz benim için çok değerli. Ha benim vaktim yok diyorsanız da canınız sağ olsun ama olursanız çok mutlu olurum. Hadi bakalım videoya devam edelim. Buda Kalesi'nin içinde gezmeye devam ediyoruz. Aslında burası bir kompleks, işte o Matyas Kilisesi, Balıkçı Tabyası, hepsi bu kale bölgesinin içerisinde. Fakat ilk kale buraya 12. yüzyılda yapılıyor. Moğol istilasına karşı yapılıyor. Fakat 2. Dünya Savaşı sırasında, işte Macar ayaklanma sırasında hasar alıyor. Ama bugün hala bu eski kalenin olduğu bölge aktif olarak müzeler, sergiler, devlet kurumlarının olduğu bir yer. Şimdi biz o eski kale kompleksinin tepesinin içerisinde geziyoruz. Fakat bakın burada bir heykel var. Viyana geziminde Belvedere Sarayı'nın adına yapılan Savoy Prensi Eugen'in heykeli. Osmanlı'yı Orta Avrupa'dan süren, geri püskürten kişi olduğu için burada da çok değer görüyor. Kendisinin burada heykeli var. Demiştim hani 2. Viyana kuşatması sırasında Macaristan, Budapeşte, yani aslında o zaman Budin Beylerbeyliği çok önemli bir konuma sahip. Tuna kenarında ve Viyana kuşatmasının arkasında stratejik bir nokta oluyor. Osmanlı'nın durduğu bir nokta. Uzunca süre Osmanlı burayı elinde tutuyor çünkü. Fakat 2. Viyana kuşatması olmuyor. Ondan belli bir süre sonra Eugen, Prens Eugen Osmanlı'yı daha da geri ittiriyor artık. İstanbul'a doğru geri püskürtüyor. Dolayısıyla onun da burada heykeli var. Onu da size anlatayım istedim. Bakın şurada Prens Eugen'in heykeli. Burası da eski kale kompleksi. Karnımızı doyurma zamanı. Macaristan'da, Budapeşte'de langoş diye bir yemek var. Çok lokal. Buranın en ünlü yemeği. Aslında bizim bildiğimiz pişinin daha geniş olanı diyebilirim size. Hamuru kızartıyorlar. Üzerine sarımsak sos, ekşi sos, işte peynir koyuyorlar. Seçtiğiniz duruma göre işte tavuk eti, soğan, onları koyabiliyorsunuz ve yiyorsunuz. Macaristan'ın sokak lezzeti, öyle söyleyeyim. Her yerde var bu langoş. Biz de Retro Langoş diye bir yere geldik, hemen parlamento binasının karşısında. Gerçekten çok güzelmiş langoşları. Fiyatlarını da aşağı yazarım. Oradan da bakabilirsiniz. Eğer yolunuz düşerse değerlendirin. Valla ben biraz yedim videodan önce, beğendim. Pişi ya, pişi. Kahvaltıların, Çok pazar güzel. kahvaltılarının vazgeçilmezi yani. Otelin kahvaltısında da vardı. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bir sır vereyim. Bizim evde de oluyor bazen pazar sabahları. Buket, Macar mısın? Vallahi Prens dizisindeki Ay Macarlar gibi. geliyor. Kapat. Evet dostlar, şimdi Tuna kenarına geldik. Size Zincir Köprüsü'nü göstermek istiyorum. Budapeşte'nin en ünlü, en ikonik yapılarından bir tanesi. Buda'yı, karşı taraf Buda ve Pest'i, bu tarafı bağlayan bir köprü. 1846 ya da 49'da yanılmıyorsam o tarihte ilk kez Budapeşte'de iki yakayı birleştiren bir köprü yapılıyor.
Bu zincir köprüsü, Chain Bridge diyorlar İngilizce. Bu köprüden önce ne yazık ki Tuna Nehri'ni geçerek ulaşmanız gerekiyordu iki yaka arasında. Yani İstanbul'daki Boğaz Köprüsü gibi düşünün. Bu köprü yapıldıktan sonra da artık Budapeşte de anlık olarak iki yaka arasında ulaşım sağlandı ve Budapeşte'nin gelişiminde de çok büyük rol oynuyor. Akşam ışıklanıyor, çok daha güzel bir görüntü veriyor. Şimdi biraz hava kapalı bugün. Şu an saat burada 4'e geliyor. Ama yine de böyle Tuna kenarında dolaşırken size Zincir Köprüsü'nü göstermek ve anlatmak istedim. Gezimiz devam ediyor efendim Budapeşte'de. Evet dostlar, şimdi Boğaziçi Caddesi'nde yürüyoruz. Çocuklarımız için de ne bulduk? Müller. Oyuncak mı bakacağız? Evet. Hadi o zaman yürü. Ama Minecraft bakacağım. Çünkü en sevdiğim oyun Minecraft. Tabii ki onları da mutlu etmemiz gerekiyor bu yolculukta. Enerji deposu değil mi? Gelin bakalım. Eğer siz de buraya geliyorsanız oyuncakçı çok aramayın. Oyuncakçı yok ama Müller mağazasının içinde oyuncak bölümü var. Orayı değerlendirebilirsiniz. Şimdi biraz da kendi mola zamanımız. Biraz yağmur başladı. Biz de dolaştık, oyuncağımızı aldık. Şimdi geldik Gerbau Kafe'ye. Gerbau Kafe hemen o Boğaziçi Caddesi'nin başlangıçtaki meydanında. Hatta Avrupa'nın ilk metro istasyonunun olduğu yerde. Şimdi bir şeyler içeceğiz. Eğer siz de böyle bir mola vermek istiyorsanız bakın bu Gerbau Kafe gerçekten güzel. 1840'lardan mı 60'lardan beri mi ne burada olan bir yer. Biz 2017'de geldiğimizde de burayı çok beğenmiştik. Mutfağı da iyi. Kokteylleri çok iyi, tatlıları çok iyi. Yani her şekilde kendinize güzel bir kaçamak yapabilirsiniz burada. Şimdi bugünü burada bitirebiliriz, bitirmeyebiliriz. Havaya ve enerjimize bağlı. 2 numaralı tramvay hattıyla sahil boyunca gitmeyi planlıyoruz. Eğer o olursa bundan sonra onu izleyeceksiniz. Olmazsa yarın görüşeceğiz artık. Her şeyi zamanın akışına bırakıyoruz. Budapeşte de 1. günü. Belki bitiriyoruz, belki bitirmiyoruz. Büyük loto. Kim bilir? Ben bile bilmiyorum. Evet dostlar, Budapeşte'de yeni bir gün. Şimdi Avrupa kıtasının ilk metrosuyla Kahramanlar Meydanı'na gideceğiz. 1896. Burada Avrupa kıtasının ilk metrosu yapılıyor. Macarların bu topraklara gelişinin 1000. yılını kutlama şerefine. Biliyorsunuz dedim ya size, burada hep 1000. yıl kutlamaları için yapılıyor birçok şey. Şimdi dünyada ilk metro Londra'da yapılıyor. Fakat kıta Avrupa'sında olmadığı için buranın sayılmıyor. Şimdi aklınıza şöyle bir soru gelebilir. Ya bundan 21 yıl önce, yaklaşık 1875'te İstanbul'da tünel açılıyor. O neden ikinci değil? Şöyle anlatayım efendim. O dünyanın ikinci raylı sistemi yeraltı. Doğru. Ama metrosu değil. Çünkü o zaman sadece 2 durak arasında çalışıyor ve buharlı. Fakat buraya yapılan, Budapeşte'ye yapılan M1 metrosu çok duraklı ve elektrikle çalışıyor. Böyle bir fark var. Onu da bilin istedim. Şimdi M1'e bineceğiz. Kahramanlar Anıtı'na gideceğiz. Orada buz pateni vardı. Sanırım hala vardır bu soğuklarda. Biraz oraya bakarız. Var var. Var mı? Baktım vardı. Buket Başkan bakmış. Budapeşte'de yeni bir gün başladı. Geliniz. Metro zamanı. Evet, geldik şimdi Kahramanlar Meydanı'na. Dostlar, burası da Macarların 1000 yıl önce Karpat Havzası'na girişi şerefine yapılmış bir kahramanlık anıtı. Ortada 36 metre yüksekliğinde bir sütun. En üstünde de Melek Cebrail, elinde Stefan'ın, hani Aziz Stefan'ı anlatmıştım size videonun başında, onun tacını tutuyor. Ama baktım şu an yok.
Sadece sütun var. Gabriel, yani Hristiyanlıktaki Gabriel, Müslümanlıktaki Cebrail melek orada yok. Herhalde bakıma tamirata gitti, bilmiyorum. Altında da 7 tane atlı var. Bunlar da Karpat Havzası'na giren ilk 7 derebeyi diyeyim artık Macarlara göre. Onları kuranlar. Macar tarihine ait şeyler var. Bu meydanın, Kahramanlar Meydanı'nın hemen önünde de Andrassy Bulvarı. Devasa bir sokak, o Paris'teki gibi düşünün. Merkeze kadar gidiyor. Şimdi biraz fotoğraf, video, sizlere buraları göstereceğiz. Sonra da gezmeye devam edeceğiz. Kahramanlar Meydanı. Bu. Evet, Kahramanlar Meydanı'nı gezdik. Şimdi bir ısınma, dinlenme molası. Yaz aylarında bu kadar sık vermiyoruz bu molayı ama kış aylarında çok ihtiyaç oluyor, soğuklarda özellikle. Şimdi kedi kafeye geldik. Cat Cafe. Budapeşte de hemen katedralin arkasında. Aras kedileri görmek istedi. Biz de dinlenmek istedik. İyi bir tercih olacak diye düşünüyorum. Hadi gelin bakalım. Parlamento binasının az ilerisindeki son tramvay durağına geldik. Burada 2 numaralı bir tramvay hattı var. Tuna kıyısı boyunca Budapeşte de yolculuk yapıyor ve National Geographic en keyifli tramvay rotalarından biri olarak seçmiş bunu. Biz de başlangıç yerine geldik. Şimdi 2 numaraya bineceğiz ve Tuna boyunca o güzel manzaraları, Budapeşte'nin yapılarını seyredeceğiz. Bu arada video çekerken 2 numarayı kaçırdık. Bir sonrakine. Diyorum ki gel biraz eve şarküteri bitti alalım biraz. Şarküteri. Macar salam, He, hale gidiyoruz dostlar. küçük kalıp peynir, beyaz peynir. Merkez Ali. Maşar Şornok diye telaffuz ediyorlar. Burada hem şarküteri ürünleri var, hem hediyelikçiler var. Tren, tramvay, metro hepsi buraya geliyor. Zaten merkezde bir yer, yani yürüyerek gelirsiniz. Dolaşmaya geldik bakalım. Nasılmış peynir ve şarküteri piyasası Budapeşte de. Evet dostlar, şimdi marketin üst katında bir yemek molası. Şimdi burada birçok yiyecek şey var ama Macar mutfağında şimdi de gulaşı konuşalım istiyorum. Gulaş, Macarların milli yemeği. Aslında bizim için çorba diyebiliriz. Çünkü genellikle dana etinden, soruyorlar ama domuz etinden ister misiniz diye. Biz dana etinden aldık. İçinde sebzeler var, paprika var, buranın biberi meşhur. Bildiğiniz çorba, eski zamanlara dayanıyor. Askerleri doyurmak için etli çorba. Şimdi gulaş çorbamızı içeceğiz. Güzel baharatları var.
Siz de buraya geliyorsanız gulaşı deneyeceksiniz. Zaten her yerde var. Gulaş, lagoş. Sen denedin mi Aras? Söyle. Langoş. Langoş pardon. Gelince ben açtım tadına ben. Baktın mı tadına? Nasıldı? Anneme acı gibi gelmişti ama hiç acı değil o sıcaklığı. Sen beğendin. Mükemmel. Aras da beğendi. Mert, Helvacı evde yapsam un helvası yemez. Helvacı Bey Un yemez helvasını tabii. evde Yemez. yapsam yemiyor. Çocuk işte. İrmiği de çok sevmiyor. Bak kendi kendine un helvası yaptı. Ay. Şey yapmamış mıydı? Bu Midilli'de de börülce yapmamış mıydı Ne ya? yapsın çocuk bir şey Aşçı çekerken mı olacak yerlerde. acaba? Sever mutfağı seviyor. Budapeşte'yi gezmeye geldik. Viyano videosunu izlemişsin. Viyano ne ya baştan. Evet dostlar, Buket'i opera söylerken yakaladık. Buket, Biraz çalışmam. Brescia'daki opera festivali mi hatırladın yoksa? Hiç aklımdan çıkmıyor. Ama Mert bir şey söyleyeceğim. Ben bir iki yerde böyle yapıyorum ya. Evet, Japonlar hemen yükseliyorsun. dönüp böyle ben bir "Aa!" yapıyorum. Japonlar bir şey çekmiyor. Bir etkinlik mi var?